Saç ekimi her zaman doğal bir görünüm elde etmeyi amaçlamalıdır. Bu hedefe ulaşmada kilit faktörler doğru saç çizgisi belirlenmesi ve saç köklerinin uygun bir şekilde yerleştirilmesidir. Doğal görünüm aslında teknik bir şey ama doğru kök seçimi, teklerin seçimi, doğru açı, doğru yön, doğru sıklık bunların hepsi doğallığı sağlıyor. Ama burada çok önemli bir nokta var aslında saç çizgisi. Çünkü bu işin en estetik kısmı saç çizgisi. Saç çizgisinin nasıl olduğu, saç çizgisini kullanarak kişinin yüzüne uzatabiliyorsunuz. Hatta daha genişletebilirsiniz. Bu doğal bir çizgiyi yakalamak, kişinin yüzüne yakışan bir çizgiyi yakalamak tamamen estetik bir görüş. Ve sizin tecrübenize bağlı. Birkaç örnek göstermek istiyorum aslında. Mesela şu arkamızda duran hastamızda mesela şakaklar açılmaya başladığı andan itibaren bu yüz uzamaya başlar. Bu sefer o alının genişliği, o dengenin proporsiyon dediğimiz yüzün dengenin bozulması. Siz şurada yapılan işlem gibi saç çizgisini biraz aşağıya aldığınız zaman yüzün dengesi tam olarak oturur ve yüzün tam bir proporsiyonu, tam bir görünüşü daha bir dengeli şekilde. Çünkü saç çizgisi yüzün bir çerçevesidir. Aynı şekilde bakınız şu bölgedeki saçların seyrekleşmesi, daha sonra o bölgenin yüze uygun bir şekilde çizgiyle aşağı doğru indirilmesi yüzdeki dengeyi sağlar. Daha genç, daha fresh bir görüntü sağlar. Diğer örneklerimizde de var. Bu hastamızda da gördüğünüz gibi oldukça geniş bir alan var. Bu alan gittikçe genişliyor ve siz onu aşağıya çekerek yüzün dengesini sağlıyorsunuz. Bir de çok ihmal edilen bir bölge var. Mesela bizim şakak çıkıntısı dediğimiz bölgeler. Nedir şakak çıkıntısı? Şu yanlarda erkeklerde algıladığımız bir çıkıntı. Bunun önemi ne? Bu çok gözden kaçar ama bir insana baktığınız zaman eğer şakak çizgisi kaybolmuş ise buradaki saç yoğunluğu fazla dahi olsa o insanı yaş olarak daha büyük algılıyoruz. Şakak çizgisi kaybolmuş bireylerde doğal bir görünüm elde etmek oldukça zor ve teknik bir uygulama gerektiriyor. Genç bir hasta bu. Şimdi bu hastada ben bu bölgeyi ne kadar yoğunlaştırırsam yoğunlaştırayım. Şurası böyle düz geldiği müddetçe o fresh algısını yaratamıyoruz. Aşağıda görüldüğü gibi ufak bir dokunuşla aslında daha genç göstermek mümkün. Mesela bakınız burada şurası döküldüğü andan itibaren o insanı burayı ne kadar yoğunlaştırırsanız yoğunlaştırın o fresh görüntüyü elde edemeyiz. Şu altta gördüğünüz gibi ufak bir detay olmasına rağmen çok önemli bir fark yaratmakta insanlarda ve bunu doğal yapmakta hakikaten teknik gerektiren bir şey.